Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün bir reaction videosu çekeceğim. Aslında bayağı oldu yani. 3 hafta önce çıkmış bir videonun reaction'ını yapacağım. 3 hafta nasıl dayandın diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Aklımdan çıktı zaten bir süre sonra ama özellikle bunu çekmek istedim. Çünkü hani dünya üzerindeki en büyük dizi Eldridge fanlarından bir tanesiyim ben. Kanalı ilk açtığından beri izlediğim bir make-up artist kendisi. Makyaj artisti. Ama bence bir makyaj artistinden çok daha fazlası. Özellikle makyaj tarihi üzerine inanılmaz videoları var. Makyaj tarihi üzerine bir kitabı var. Onu da almıştım var benim. E-book olarak satın almıştım. Gerçeğine ulaşamadığım için. Her neyse çok sevdiğim bir kadın ve cilt bakımını değil ama makyaj yapmayı ben ondan öğrendim diyebilirim. Ve inanılmaz iyi gözüküyor yani yaşına göre muhteşem gözüküyor. Ve neler kullandığını da paylaşıyor aslında düzenli olarak ama çok fazla cilt bakımı paylaşmıyor aslında bakarsanız. Ben onun daha önceki cilt bakım videolarından birkaç tane ürünü merak edip almışlığımda olmuştu aslında. Hepsinden çok memnun kalmıştım bu arada. Sektörün içinden biri olduğu için bilgili olduğunu düşünüyorum. Bu arada NuFace bu microcurrent aletinde kafama sokan insan kendisidir. 2 sene önce bir video yayınlamıştı bu NuFace'i nasıl kullanıyorum diye. Onu da aklıma sokan kişi odur yani. Çok etkisini gördüğünü söylemişti çünkü. O zaman hazırsanız başlayalım. Ben bu arada alt yazıları falan da açacağım. Hani alt yazı varsa alt yazıyı da açmaya çalışacağım. Hani belki İngilizce alt yazını takip etmek isteyen olur diye. Belki Türkçe alt yazı da koymaya çalışacağım. 13 dakikaymış yapabilirim zannediyorum. Böyle o zaman başlayalım. As much as I love makeup, I equally love taking it off. It just feels so good. Kesinlikle. Ben çok heyecanlı. So it's about 11 p.m. in London, and for me the night is young because I'm a typical night owl. My daytime routine, skincare routine, is very simple and very low maintenance. But in the evening I find that I have a lot of time and I really make the most of it. So my bathroom at night time is like a complete spa experience. So I'm good. Bir dakika durdurmak istedim. Ne kadar bana benziyor. Benim de sabah rutinlerim çok basit oluyor. Ama akşam böyle vaktim varsa özellikle spa experience diyor ya. Yani tam bir spa deneyimi yaşamayı ben de seviyorum açıkçası. Akşam rutinini izliyoruz şu anda. The original Lancome eye makeup remover. So give that a shake. Evet. And I'm going to soak a organic cotton wool Ben bu ürünü Lizel'de işte görüp kullanmıştım Londra'dayken. Çok fazla kullanıyordum bu ürünü. Gittikçe yeniden aldığım ürünlerden bir tanesi ama Türkiye'de şu anda inanılmaz pahalı. Bir de hani çok daha uygun fiyata yerine koyabileceğim şeyler var. Evet. And actually going to soak a second one. And the way I will do this is to put it underneath my eye because I'm wearing mascara top and bottom. And then I will take my pad over the top when it's really soaked. And then I'm just going to let that really soak in. So I'm just going to massage a little bit, just rubbing the lashes from the top pad. And I think the key here is just to be super gentle. I don't want to lose any lashes that weren't due to go, because why would you want to do that? Every lash is precious. Ay çok tatlı ya. Çok güzel bir çıkarma yöntemi kullanıyor. Farkında mısınız? Altına pamuk koydu. Sonra üzerine bir başka pamuk koydu bu şekilde. Hem böyle gözün altı simsiyah olmuyor. Çok mantıklı bir çıkarma yöntemi bence. Ben de şey yapıyorum. Pamuğu ikiye bölüp gözümün altına koyup ondan sonra 2 tane pamuğu böyle gözümün üstüne yerleştiriyorum. 10 saniye bekliyorum. Ondan sonra böyle bu şekilde daha kolay bir şekilde çıkıyor. Her kirpik değerlidir diyor. Haklı değil misin diyor yani. Çok haklı. Remove. So that's taken off all of my mascara. Bye bye big eyes. And it's also removed my eye makeup. So I'm going to do the other eye. I'm going to do exactly the same thing. Ha, aynısını yaptı zaten. So my mascara is all off, and the next thing I would do is use a balm cleanser, and this is the bare minimum that I would do. So if I was doing nothing else, I would do a double cleanse with a cleansing balm. So bir şey söylemek istiyorum ya, kadının cildinin güzelliği peki yani kaç yaşında ya bu kadın? Gerçekten bakacağım çünkü inanılmaz gözükmüyor mu? 46 yaşında arkadaşlar. 46 yaşında kim böyle gözüküyor yani? I'm going to use this Evolve Organic Gentle Cleansing Melt. How good does that sound?
So I'm going to start by using about this much, and this is for my makeup removal. So, and this is just really to dissolve the makeup. And then just massage all across my forehead and eyebrows as well. The next thing I do, and I have a big drawer here with every type of makeup, flannel and remover and cloth. So I'll use a really soft, either flannel or cleansing cloth and warm water. Remove all of that makeup, which is so good when you see it all coming off. I always do a second cleanse, not just for the security of knowing that all the makeup's off, but my second cleanse is my little meditation moment. Durduruyorum. Şimdi aslında yağ bazlı temizleyicilerle böyle bir hani flannel diyor ya, tam Türkçesini bilmiyorum şimdi, yumuşak havlularla da cildinizi yağlı temizleyiciden arındırabilirsiniz. Ama bence gerek var mı diye sorarsanız gerek yok. Çünkü yağlı temizleyicilerin içerisinde sürfaktanlar oluyor zaten. Yani elini de yıkayarak çıkartabilirsiniz. İlla böyle havlu, mikrofiber havlular da var işte. Öyle şeyler kullanmanıza gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Bu ne zaman gerek olabilir? Sadece yağ kullanıyorsanız o zaman gerek olabilir. Çünkü yağlar cildinize yapışıp kalır yani. İçerisinde sürfaktanlar olmadığı için sadece yağlardan bahsediyorum. O zaman böyle bir şey kullanmanız gerekebilir. Ama yağlı temizleyiciler zaten cildinizden arınmak üzere tasarlanmış olduğu için böyle bir şey kullanmanıza gerek yok. Hem de hassas ciltliyseniz cildiniz daha fazla kızaracaktır. Ya bende öyle oluyor en azından. Çok hassas ciltliyseniz bence bu aşamaya gerek yok. Onu söylemek istiyorum ama kendisi bu şekilde memnunsa zaten cildi mükemmel gözüküyor. Bir şey söylemeyeyim bence. Şimdi ikinci temizliği yapacağım dedi. Çift aşamalı temizlik yapıyor olması benim çok hoşuma gitti gerçekten. Hani hatta birazcık da eksfolyasyon yapmış oluyor aslında bu havlu sayesinde. Second cleanse, and this is my massage moment. Masaj yapmaya bayılıyor. The length of time that I do this for will be different. This was taught to me by my mum when I was growing up. And she used to she'd be sitting there watching the television in the evening, doing this for like 30 minutes. Wow. Like all these amazing kind of massagey things on her face. And then I thought it was silly, and then eventually I noticed how beautiful her skin was. Sometimes I'm really like focusing on what my massage moves are and I know which ones to do, but sometimes I just drift off and sometimes I really go to town on the massage bit. Okay, that's it for tonight. İlginç bir şey. 2 kere yağlı temizleyiciyle temizledi. O enteresan geldi bana. Hani su bardağı temizleyici tercih etse daha mantıklı olabilir. Ama zannediyorum kendisi kuru ciltli olduğu için 2 kere yağ bazlı temizleyiciyle temizleyenler de olabilir. Yani bu şekilde de tercih edebilirsiniz ama ben genelleme yaparak konuşuyor olacağım gene. Bence su bardağı temizleyiciyle devam edin. İyice böyle gözeneklerinizin de temizlenmesini falan istiyorsanız. Çünkü yağlı bazlı temizleyiciler gözeneklerinizi tıkayabilir yani. Uzun dönemde iyi bir şekilde arındırılmazsa ciltten. O yüzden bence çift aşamalı temizliği böyle önce yağ bazlı sonra su bazlı yapmak daha mantıklı geliyor. Ben kendi deneyimden yola çıkarak da böyle söylüyorum. Ama çok kuru ciltliler mesela bu şekilde de yapabilir. Eğer hani kendinize uygun su bazlı temizleyici bulamadıysanız mesela 2 kere yağ bazlı temizleyiciyle de temizleyebilirsiniz. Bilmiyorum yani aslında deneyimlerinizi aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Siz nasıl yapıyorsunuz çift aşamalı temizliği? Yazın aşağıya. Next I'm going to get some warm water. And I'm going to go again with my cloth. And then once I've done that, I'm actually going to rinse my face as well with water. I don't use like hot water, I don't use cold water. I'll use lukewarm water. Olması gereken. So firstly I'll use the cloth again or the mitt. It's just really nice to know that you've got every little bit of makeup off. And now I'm going to rinse my face with water. So that's my cleanse finished and my face feels so nice and soft. Now what I do next really depends on how my skin is at the moment. Yine durduruyorum. Tekrar o havluyla geçti üzerinden. Ya bence dediğim gibi hassas ciltliyseniz bunu yapmayın. Yani cildinizi daha kötü irite edebilir. Ya ben kendim de hayal edemedim mesela. Cildim böyle tüp patlamış gibi falan oluyordu herhalde.
Ama her cilt farklı. O yüzden kötü bir şey söylemek istemiyorum. Cildi çok iyi gözüküyor. Bakar mısınız? Çıldıracağım. Depending on what my skin's been up to and how short I want my routine to be. Sometimes I will feel like I need a bit of exfoliation, so I tend to never use anything harsh or, physical exfoliation. So I would use something like this, which is an AHA peel mask. This one is by Lernberger Stafsing, and it's a lactic acid, and it also has different other salicylic acid and things like that. So I might put that on for 5 minutes or something, just to really clear out my pores. Another one that I like actually is this one by Ren, which is the Glycolic Mask. So I might just put them on and then go and watch a bit of TV or read a book. If I haven't got time for that and I'm rushing to bed, one I really like when I'm spotty is this one, which is the salicylic and retinol oil gel by, oil it is, not gel, by Dermalogica. Whenever I'm having spotty moments, blemishy skin moments, I'll use this every night for bed for about 5 days, and that tends to just clear all of the spots away. Other nights, if I'm feeling like my skin is more on a dehydrated feeling, or it just feels a little dry, or it feels just good, I'll often use this, which I really like, which is the Fermented Essence from Korea. This stuff is so nice. I might just use this if I was doing a very quick routine. I would just press this into my skin. Şimdi kısaca geçelim üstünden. Eksfolyasyon yapmaktan bahsetti. EHA ve BHA maskesi şeklinde olan ürünlerden bahsetti. Onlar zaten güzel ürünler. Yani Ren ben de kullanmıştım. Londra'dayken kullanmıştım. Hiç fena değil. Fakat ben tabii o süreçte güneş kremi kullanmadığım için ne kadar iyi olduğu, ne kadar iyi bir şey yaptım bilmiyorum ama ürün güzeldi. Diğer markayı duymadım. Onu da bakacağım. O da güzel bir markaya benziyor. Bir de Dermalogica çok seviyor zaten. Biliyorum daha önce ben ondan görüp bir sürü Dermalogica ürünü de almışlığım var. Çok pahalı olduğu için şu anda almıyorum ama güzel bir marka olduğunu düşünüyorum ben. Yani parasını hak eder mi? Ya bu şu anki kurla bence hak etmiyor ama çok güzel ürünleri olduğunu biliyorum. Özellikle bir tane EHA maskesi vardı. Çok iyi bir maskeydi. Onu da Eldridge'den görmüştüm ben. 5 gün arka arkaya salisilik asit ve retinol hani yağ şeklinde olduğu için belki sürmeye uygun olabilir. Yani her gün sürmeye uygun olabilir. Çünkü yağ şeklinde hani daha az irite edecektir o şekilde diye düşünüyorum ama hani bu normal bir ürün olsa arka arkaya 5 gün bence salisilik ve retinol kullanılmaz yani. Onu da ekleyeyim. Ama tabii ürünün formülasyonuna da bağlı biraz. Kendisi için herhangi bir problem olmamış gibi gözüküyor. O yüzden hani hep söylüyoruz ya, ürünün içeriklerine değil aslında biraz formülasyonuna da bakmak gerekiyor. Formülasyon el verdiği sürece hani demek ki arka arkaya kullanmaya uygun olmuş yani. En son Fruito'yu kullandı. Kore ürünlerini seviyor benim bildiğim kadarıyla. Kore'ye de çok sık gittiği için, Kore'ye, Japonya'ya çok fazla gidiyor. Oradan böyle bir sürü yeni ürünler alıp denediğini de biliyorum. Fruito'yu tercih etmesi beni mutlu etti açıkçası. Çünkü güzel bir marka Fruito. Güzel ürünleri var. Özellikle fermente içerikli bir ürünü tercih etti. Orada zaten kuruluyor vesaire. Yaşına da çok uygun bence. Çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. It's lighter than a serum. It is just a really light essence, but it feels so moisturizing. I always do my chest. Don't forget your chest. Everything goes onto my chest. And then I would do maybe a light peel, and then not every night. This is like 2 or 3 nights a week. And then I would do my new face. Before I use my new face, I would put on a mask. So sometimes I use a sheet mask. My favourites would be Suman. I like Filorga, which is a lifting mask. And I like the Genifique melting mask. I'll put that on and then I will take the mask off. The remaining serum that I have on, I'll then use that to use my new face. Or I would put on a nighttime mask. So something like this hydrating mask by Cora, because you need something to conduct the new face. So it does come as well with a hyaluronic gel, but I tend to mix it up a bit. And then I'll do a 5-minute routine.
Altına jel sürmeniz lazım. Hani o elektrik akımları daha iyi bir şekilde yayılabilsin diye. Yoksa zaten cildinize yakabiliyor. Ben de biliyorsunuz mikrokarın rutini çekmiştim. Denk gelmiş demek ki ve aynı zamanda neyse. Zaten aleti ondan gördüm dedim ya. 2 senedir kullanılıyor. Ondan görüp almıştım. Bu arada işte kısa bir şey söylemem gerekiyor Nuface ile alakalı. Dün biraz böyle bakınırken, dün çok fazla kişi böyle işte mikrokarın, şimdi bu Foraya Beard falan da geliyor ya. Kimler kullanır, kimler kullanamaz falan derken bir baktım implant kullanıcıları kullanamaz yazıyor bir yerde ve ben bu bilgiye hiçbir yerde denk gelmemiştim ve ben 3 aydır neredeyse kullanıyorum Nuface'i. Cochlear implant kullanıyorum. Bu arada bilmeyenler için söylemiş olayım. Ve işin enteresan kısmı, bende hani Nuface Mini var. Mini'nin kullanıcı kılavuzunda da kimler kullanamaz kısmında hiç hani cochlear implant kullanıcıları falan yazmamış. Sadece şey yazıyor hani elektronik işte defibrilatör, nörostimülatör, kalp pili falan gibi. Hani onlar kullanmasını yazıyor ama yani benim de kafamın içinde implant var ve ben düşünmemiştim hani kötü bir şey olacağını. Ve 3 aydır kullanıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey de olmadı. Sonra audioloğuma sordum. İşte bugün yurt dışına soracaklar. Hani kaç mikroampla çalışıyor falan diye sordu. 400 mikroampla çalışıyor maksimum Nuface. Dolayısıyla hani çok böyle derine gideceğini, işte kafamın arkasına kadar gideceğini düşünmüyorum. Bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Ama böyle bir bilgi var, yani vücudunuzda elektronik bir alet, implant taşıyorsanız kullanılması önerilmiyormuş meğerse arkadaşlar. Başıma gelenler yani. Son 2-3 gündür kullanmıyorum, işte cevap bekliyorum audioloğumdan. Eğer kullanamazsam çok üzüleceğim çünkü ben çok etkisini gördüm Nuface'in ve kullanamazsam bayağı üzüleceğim yani. Neyse, en kötü anneme vereceğim, yapacak bir şey yok. 5 dakikalık rutinimi yapacağım dedi şimdi. With this, I'm mainly doing my jaw and my cheeks. And if you do this every night, I actually swear by it. I think it really tightens up the muscles in your face. I'm not someone that uses very heavy night creams. I don't like that feeling. But occasionally, if I was very dry, like I think during the winter when I've got the heating on a lot and your skin just starts to feel a little bit parched, then I might use something a little bit thicker. Like I quite like this firming night cream by Weleda, pomegranate one. I'd use a little bit of that all over. But otherwise, I feel like serums are really good for me at night, or essences, or something like this, which is just a gel sleeping balm. So the next thing that I would do is sometimes... Durduruyorum gene. Bir şey söylemek istiyorum çünkü ben de aynı şekilde, yani benim ne kadar böyle jel kremleri sevdiğimi, rutinime de bakarsanız hep görürsünüz zaten, jel kremlere yer veriyorum. En son böyle jel bir krem veya işte jel uyku maskesiyle bitirmeye çalışıyorum. Çok yoğun kremlerden ben de hoşlanmıyorum. Karma ciltli olduğum için cildim kusuyor çünkü sabah böyle cildim kusmuş bir şekilde uyanmayı hiç sevmediğim için. Bir de sivilce yapabiliyor yani o tarz ağır kremler. Çok benziyor rutinimiz. Şimdi onu fark ettim. Ne kadar benziyor yani gerçekten. Ben de 46 yaşında böyle gözükebilsem çok güzel olacak. LED mask at night as well. So maybe after I've done that and this mask is all completely sunk in, I would then go... I use the light salon. I use the facial one from the light salon. I also have one that's just for the chest area. So that's really good as well for like your immune system. I really like to kind of put that on sometimes if I'm doing my new face, and I'll put the LED on my chest at the same time. Another LED maskeleri kullandığını söyledi. Ben de aslında bu kadar hani büyük bir alanı kaplayan LED maskeyi almak istiyorum ama çok pahalılar. Gerçekten inanılmaz pahalılar. Ben de LED maske olarak Foreo UFO var sadece. Foreo UFO'dan ben memnunum. Yani benim için yeterli şu anda. Tabii o yaşlarda Foreo UFO ne kadar yeterli olur çok emin olamıyorum. Çünkü daha büyük bir alanı kaplayan, işte böyle işte göğsüme de yapıyorum diyor ya. 2 kısımdan oluşuyor herhalde anladığım kadarıyla. Birçok LED maske öyle bu arada. Boyun için ayrı bir kısmı var, yüz için ayrı bir kısmı oluyor. Yani özellikle kırmızı LED ışıktan bahsediyorsak o çok etkili, yani yaşlanmayı geciktirici etkisi bilinen bir mekanizma diyelim. Aklınızda olsun yani 40 yaş üstü bu tarz böyle LED maskelere de bakabilir bence. using our sprays. I love hydrating sprays. This brand, Cosmetic Immunity, is one of my favourite skincare brands. I use
They do a lightweight gel moisturizer that I use during the day, and they do a ceramide moisturizer that I use during the day if my skin is a little on the dry side. Okay, the next thing I would use, and I would use this. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yani şeyi çok iyi anladım yani. Cildimi çok iyi tanıyor. Hangi içeriklere yönelmesi gerektiğini çok iyi biliyor. İçerik bilgisi de var anladığım kadarıyla. İşte cildim çok kuru hissediyorsa mesela seramikli bir kremi kullanıyorum falan diyor. Ya bunlar şeyin göstergesi yani. Hani ne kullandığının bilinçli bir şekilde kullandığını görebiliyorsunuz yani. O hoşuma gitti gerçekten. Genelde bu Harper, Bazaar, işte Vogue, Go to Bed With Me videolarında, işte Celebrity cilt bakım videolarında hiçbir fikirleri yok yani çoğunun, en azından genelleme yaparak konuşuyorum. Çoğunun ne kullandığı hakkında bir fikri yok. Sadece işte marka güzel, kokusu güzel, çok güzel kokuyor falan diyerek kullanıyorlar. Siz de fark etmişsinizdir. Eldridge neyi ne için, ne zaman kullanacağını çok iyi biliyor. Şu ana kadar rutinliği tamamen doğru yani. Çok güzel gidiyor gerçekten. Bravo. Night is a brow serum. And this one is called New Brow. And I would just wipe through my brows. I've been using this for about 2 months now. No, longer. About 4 months, I think. My brows are out of control. They have grown crazy. It works so well. I'm having to pluck them most days because they're just growing like wildfire. Gerçekten. I also use the Lotion bu arada çok ünlü bir marka. Özellikle İngiltere'de çok ünlü bir marka fakat inanılmaz pahalı. Öyle hatırlıyorum. Bakmıştım çünkü bir başkasından görüp gerçekten çok mu işe yarıyor diye. Kadın şey yapmıştı. Öncesi sonrası inanılmaz dramatik bir fark var. Yani yemin ediyorum kirpikleri kaşına değiyordu kadının yani. Hani inanılmaz etkili bir ürün. Lotion. Londra'da yaşayanlarınız varsa belki bakabilirler. Gerçekten fiyatını hak ediyor bence. İçeriği de gayet güzel bu arada. İçerisinde böyle peptidler falan da var. Yani tüy oluşumunu hem de uzamayı da tetikleyici böyle peptidler var. O yüzden gerçekten işe yarayan bir ürün. New Lash. Aklınızda olsun. Çok pahalı ama işe yarıyor. Lash serum as well by the same brand. New Lash. I've tried lots of different lash serums, and I find this one is the best because not only does it make the lashes grow, it doesn't give me personally any irritation, which with some of the other ones I've had quite a lot of irritation. So I'll just do a thin layer of that close to my upper lashes. I actually keep this by the bed. It's the only way I can remember to use it every night. So I keep a little mirror and both of these products next to the bed. Other things that I do at night would be, I do always use hand cream, or whatever I'm using on my face, I always put on my hands. When I get into bed, I usually do at least some body lotion. This is my favourite thing at the moment. It doesn't smell great, but I think it's such a good moisturising cream, and this is a balm by Cloris, and this is their CBD heavy duty moisturising balm. So I'll do a massage with that on my feet, so my feet just feel so good. The other thing that I'll do as well is I will always have some vitamin D and K2 drops, so I'll put about 4 or 5 of these drops under my tongue. As I say, I'm a night owl, but I tend to naturally get sleepy later. If I find that I'm really, like, my mind is just going crazy, the thing that I love using is the Bark Remedy Rescue for nighttime, and I'll just put like a whole pipette of that on my tongue, and I think it just kind of chills out your mind a bit and just helps you to relax. D vitamini kullanması çok iyi. Çünkü zaten Londra'da yaşıyor. Çok fazla güneş almayan bir yer. Eminim D vitamini eksikliği yaşıyordur. Özellikle kış aylarında. Bütüncül bakması güzel olaya. Bir de Bach Flowers, herhalde böyle okunur değil mi? Bach yani Almanca olduğunu düşünürsek. Bach çiçek özleri aslında Flower Essences diye geçiyor sanırım. Bende de vardı, bitirdim hatta ben. Bahsetmiştim. Kanalı ilk açtığım zamanlarda Almanya'ya gittiğimde almıştım ben de. Tam olarak mekanizması nasıl çalışıyor ben de çok emin değilim ama belki birazcık da placebo etkisidir bilmiyorum ama kesinlikle işe yarıyor diyebilirim, hatta almak istiyorum tekrar. Yani çok böyle dramatik bir etki beklememek gerekiyor ama hakikaten de böyle işte rahatlamanıza, daha böyle sakin olmanıza yardımcı oluyor düşünüyorum. Benim deneyimim de böyleydi yani. Feeling like I'm tired, or I've been standing up all day, or I've been on a shoot that's a really long day. I love to have a magnesium bath, so I use magnesium flakes. That's like my favourite thing to do in the whole world.
having a magnesium bath for me is like a big treat. Okay, so I'm Magnezyumla alakalı da bir şey söyleyeyim. Sanırım bu marka Türkiye'de var bu arada. Ama bu flake şeklinde olanları var mı bilmiyorum. Çok emin olamadım şu an. Annemde şeyini görmüştüm. Anneme vermişti doktor çünkü. Aynı markanın başka bir ürününü görmüştüm. Magnezyum özellikle böyle işte kramplarda falan çok işe yarıyor yani. Bacaklarınız çok yorgunsa falan. Hani bu tarz bir banyo yapmak gerçekten kasları müthiş rahatlatan bir şey. Ben Amerika'dayken denemiştim 1-2 kere. Gerçekten çok etkili yani. Anında böyle etkisini görebiliyorsunuz gerçekten. Eğer ulaşabiliyorsanız kesinlikle tavsiye ederim ben de. Özellikle böyle bütün gün ayakta çalışıyorsanız, yoruluyorsanız işe yarıyor. This is turning into the Lord of the Rings of epic nighttime routines, so I'm gonna wind it up. Another thing that I would do, if I had washed my hair and my hair is frizzy, before I go to sleep, I put on some of the Living Proof, and this is the Frizz Drops, just smooth through. Otherwise I'd wake up tomorrow morning with a great big, massive frizz. So I twist round as I've been taught by all the famous top hairdressers I've worked with and press it into the hair. So I go through in sections and put that on, and then that would help me to wake up without a frizzy head of hair. And my last thing to do is to, before I go to sleep, is I will wear a silk eye mask. There's a lot of natural daylight in the bedroom, which I don't like, but now I've got to the point where I can't actually sleep without them. I've just got used to them. So I have a nice selection of really pretty ones, all manner of beautiful sleeping masks, and I just love them. So I'll put my eye mask on, and that's it. That is my epic nighttime routine. To be honest, some nights I will do all of it and more. That's the benefit of being a night owl, I guess. Sleep well, and I'm wide awake, so I'm going to go and read a book or something. Lots of love. Bye. En son İpek göz maskesi taktığından da bahsetti. Bizim odamızda mesela işte blackout perdeler var böyle simsiyah. Gerçekten odayı böyle kapkaranlık yapıyor. Barkant da uyuyamadığı için ışıkta. O yüzden öyle bir perde yaptırmıştık. O yüzden ben mesela kullanmıyorum. Gerek yok çünkü. Ama mesela bir işte atıyorum yurt dışına gittiğim başka bir yerde kalıyor falan. Yanıma mutlaka bir göz maskesi almaya çalışıyorum ben de. Çünkü inanılmaz işe yarıyor yani. Özellikle böyle karanlıkta uyumaya alışıksanız çok işe yaradığını ben de düşünüyorum. Bir de zaten karanlıkta aslında uyumanız lazım. Nerede okumuştum bilmiyorum. Ayşegül Çorlu'da olabilir. Zifiri karanlık olması lazım. İşte melatonin doğru salgılansın falan filan diye. Neyse çok detaya girmeyeceğim. Karanlıkta uyumanın çok önemli olduğunu söylüyorlar. O yüzden göz maskesi de bence önemli bir detay yani. Ben bu arada saçıma yağ sürüp hiç yapmadım şu an düşünüyorum da güzel bir püf noktası oldu benim için de. Çünkü benim de saçlarım çok kabarıyor. Saçların çok kabarıyor, niye böyle falan filan diye görüyorsunuzdur siz de yorumlarda. Neyse birazcık daha iyi sanki son zamanlarda ama kullandığım ürünler biraz değişti. Sanki onunla alakalı bir de düzleştirdiğim zaman iyonlu aletlerle düzleştiriyorum. Onun etkisi var. Bir de ipek yastık kılıfı kullanmaya başladım. Onun da sanki biraz etkisi oldu ama çok böyle dramatik bir etki beklemeyin yani. En azından sabahları böyle inanılmaz kabarık saçlarla kalkmıyorum. Onu da söyleyeyim. Kullandığı ürünlere de şöyle bir kısaca bakacağım şimdi. Lancome'un makyaj çıkarıcısıyla başlayalım. Göz makyajı çıkarıcısıyla. Sanırım son zamanlarda reformülasyon geçirmiş bir ürün bu. Hani eskiden mesela içerisinde böyle sülfatlar vardı, parabenler vardı. Zannediyorum şu anda yok. Hiçbiri yok. İnternette baktığınızda farklı içerik listeleri görüyorsunuz. Çok emin olamadığım için onun hakkında yorum yapmayayım ama iyi bir ürün olduğunu biliyorum. Hani ben de kullandığım zamanında. Sülfatlı olduğu için mesela şu anda kullanmayı tercih etmem ama dediğim gibi reformülasyon geçirilmiş sülfatlar, parabenler çıkarılmış bildiğim kadarıyla. Bu arada parabenler kötü değil, yanlış anlaşılmasın. Sadece piyasa artık parabensiz ürünlere yöneldiği için biliyorsunuz yani hikayeyi. Ben parabenlerin kötü olduğunu düşünmüyorum. Diğer ürünlere bakalım şimdi. Yağ bazlı temizleyici de çok basit içerikli, yani gördüğüm en basit içerikli ürün olabilir. Neden şimdi havlu kullandığını anladım. Çünkü içerisinde çok ama çok az sürfaktan var. Yani neredeyse yok gibi bir şey. Dolayısıyla tek başına suyla arındırdığı zaman iyi temizlenmiyor olabilir. Ama içerisinde çok güzel yağlar kullanılmış. Ve böyle komodojenik bir yağ da yok. Yani akneye neden de olmayabilir. Kuru ciltler kesinlikle bakabilir bence. Bu hiç duymadığım bir marka. Lomberger Stuffing. İlk defa duyuyorum. Ne markası acaba?
İçerik listesine bakalım. Laktik asit, glikolic asit, malik asit, salisilik asit var. Güzele benziyor. Bu ürün de güzele benziyor. Çok basit bir içerik listesi var. Yine parfüm var en son sırada ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ren zaten çok iyi bir marka. Ben bir sürü ürün kullandım bu arada Ren'den. Bir sürü ürün kullanmıştım. Londra'da yaşarken kullanmıştım. Memnun kaldığım ürünleri var. Kalmadığım ürünleri var. Bunun içerisinde de laktik asit var. Gene diyorum ya, fiyat performans ürünü değil bence. Çok daha uygun fiyata çok daha güzel ürünler var o yüzden. Yani ben tekrar almayı düşünmem. Dermalogica'yı merak ettim. Mesela bunu ben kullanmayı düşünebilirim eğer dediği gibi ise. Çünkü hem retinol hem de salisilik asit olması beni de cezbetti açıkçası. Kuşburnu tohumu, jojoba ve argan yağları var. Ve retinil propionat bulunuyor. Yani retinol türevi olarak. Yani fena gözükmüyor içerik listesi aslında. Bu da denenebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Purito'nun Essence'ine bakalım. Purito zaten çok sevdiğim bir marka. Lactobacillus içeriyor, yeşil çay içeriyor, niacinamide var, bifidoffermentlizat var, allantoin var. Çok güzel içerikler var. Yani bunu da mesela ben bulursam alırım. Yani fermente içerikli ürünleri sevdiğim için ben de alırım bunu. Suman hiç duymadığım bir marka. Çok ilginç böyle Avrupa markaları kullanıyor zaten. Hep onun videolarında denk geliyorum ben de. Böyle çok indie, hiç duyulmamış, çok kenarda köşede kalmış. Genelde high-end, pahalı markaları kullanıyor. Ama zannediyorum ona da çok fazla hediye gidiyordur yani. Çünkü bütün Avrupa'ya iş yaptığı için. Kağıt maskeydi zaten. Suma'nın içinde tranexamik asit varmış bu arada. Deniz suyu mineralleri vesaire, sodyum hyaluronat. Çok güzel. Çiçek dişisi harika. Hiçbir peptidlerde bulunuyor. Askorbic asit de var. Baya güzel bir kağıt maskeymiş. Diyorum ya, kadın işini biliyor ya. Valla bakmama gerek yok bence diğer ürünlere. Bakıyorum ama gene de bakıyorum merak ettiğim için. Filorga sanki Türkiye'de var değil mi? Ben öyle hatırlıyorum ya. Gördüm ya bu markayı da. Daha böyle eczanemde çıktı çünkü. Dermokozmetik markası bu. Kağıt maskesini bulamadım arkadaşlar. Yani içerik listesini bulamadım. Rankom'un hidrojel maskesine bakalım. Bu da fermente içerikli. Tahmin etmiştim. Bir sürü farklı fermente içerik bulunuyor. Güzel, gayet güzel bir maske bu da. Cora Organics. Maskenin ama içerik listesi gayet güzel gözüküyor. Bakın ilk sırada aloe vera suyu varmış. Sonra gliserin. Ondan sonra bir farklı yağlar var. Hindistan cevizi ekstraktı bulunuyor. Noni ekstraktı var. Tremella mushroom bir mantar özü. Çok iyidir. İnanılmaz bir nem çekme özelliği var. Yani çok güzel bir ürüne benziyor bu da. Salisilik asit de varmış hatta içinde. Az miktarda var zannediyorum. Yani içerik listesi gayet güzel. Güzel çalışılmış bir ürün. Ama 100 ml 62 dolar diyor. Bence 62 dolar etmez ama neyse. Bize göre çok pahalı. Onlara göre normal sanki bu fiyatlar yani. Beleda markası çok sevdiğim bir marka. Vücut için bir sürü ürün denedim. Hatta bir tane çok kült bir ürünü var. O efsanedir gerçekten. Onu da böyle ellerime, çok kuru yerlere sürmek için eller, işte dirsekler falan gibi yerlere kullanabiliyorsunuz. Ekrana koyarım. Skin Food diye bir ürünü var. Yeşil tüpte böyle. Bayağı güzel bir ürün ve Beleda sanırım Türkiye'ye gelmiş arkadaşlar bu arada. Bakabilirsiniz yani siz de. Yani böyle doğal ürünleri seviyorsanız bence güzel markalardan bir tanesi. Bu üründe mesela yağlar var. Alkol 4. sırada ama zannetmiyorum kurutucu olacağını. Yağlar çok yoğun var çünkü içerisinde. Hani o aşırı yağlı hissi yok etmek için alkol koymuşlar zannediyorum. Güzel yağlar var içerisinde. Bu da mesela işte çok hani dedi ya, cildim çok kuru hissettiğim zamanlarda sürüyorum. Her zaman sürmüyorum şeklinde söyledi. Mantıklı. Şu markayı merak ettim. Çok sevdiğim bir marka dedi ya. Cosmetic Immunity. Çok ilginç markalar var aslında yani. Tabii ben çok böyle Avrupa markalarına yönelmiyorum. Ülkede bulmak zor olduğu için. Ay, çok basit bir içerik listesi var. 8 içerik var sadece. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Neden bu kadar sevdiğini anladım. Çok basit ama inanılmaz nemlendirici bir miste benziyor. İlk başta sadece zaten nemlendirici, nem çekici içerikler var. Ve sakinleştirici olarak da allantoin var mesela. Biri de meyan kökü ekstraktından elde edilen bir içerik var. O da cildi aydınlatmaya da yardımcı olacaktır. Çok güzelmiş gerçekten. Ben bu markaya bakayım diğer ürünlerine ya. Çok beğendim. Böyle bir mist yapıyorsa diğer ürününe de iyidir tahmin ediyorum. Neolash zaten söylemiştim size. Hani içerisinde böyle güzel peptidler olan, gerçekten çok işe yarayan, kullanan herkesin çok memnun olduğu bir ürün. Şimdi bakalım içerisinde neler varmış. Hyaluronik asit var, biyotin var, bitki ekstraktları var. Bir de bu dediğim octopeptide, copper tripeptide var hatta. Bu bakır peptidleri tüylerin de uzamasına yardımcı oluyor.
Bu CBD balmın içinde de yağı, Hindistan cevizi yağı, mango çekirdeği yağı, kakao yağı gibi çok ağır yağlar var aslında. Bu CBD dedikleri şey de yani cannabidiol aslında. Cannabidiol da işte cannabis sativa'dan elde edilen aktif içerik diyelim. Kennevir'den aslında elde ediliyor. Fakat işte hani insanlar korkuyor işte kenevir kötü bir şey midir falan diye ama aslında korkmanıza gerek yok. Bunlar THC içermiyor. THC içerdiği zaman endişelenmeniz lazım. THC içermiyorsa sorun yok. Kafanız iyi olmayacaktır yani vücudunuza sürdüğünüz şeyler. Hani mesela CBD yağını içenler, hani tüketenler de var. Ama kafa yapıcı özelliği yok yani onu merak etmeyin. Tam aksine çok ciddi sağlık faydaları olduğu biliniyor. Onu da söylemek istiyorum. Bu da ilgimi çekti. Aslında böyle çok hani ayak gibi, işte el gibi, dirsekler gibi çok böyle kuruyan yerlere kullanılabilecek bir ürün. Zaten o da o şekilde kullandığını söyledi. Son olarak bir de saç yağına bakmak istedim ya. Bu parayı hak eder mi gerçekten ya? Living Proof markasını ben çok beğeniyorum zaten. Yani branding olarak çok güzel, ürünleri çok güzele benziyor. Hangi ürününe baksam zaten inanılmaz hani sevilen ürünleri var. İçerik listesi çok güzelmiş arkadaşlar. Yani bu da hak edebilir sanki. Bilmiyorum kaç para ama 30 dolarmış. Yani pahalı bir ürün ama hani parasını hak edebilecek pahalı yağlardan bir tanesi en azından. Bunu da mesela denk gelirsem alıp denemeyi düşünebilirim. Evet, artık sonuna gelebiliriz videonun. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hem bir şeyler öğrenebilmişsinizdir hem de benim gibi keyif almışsınızdır. Eldridge'in rutinini izlemekten. Çok çok sevdiğim birisi olduğu için ben çok mutlu oldum. Yanaklarım da böyle kızardı zaten. Heyecandan. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Benzer videolar gelsin bu arada. Bu videoyu kaldırmak zorunda kalabilirim bu arada telif yüzünden ama göreceğiz. Benzer videolar gelsin istiyorsanız daha aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Daha önce Yağmur'un videosunda reaction çekmiştim ama isterseniz başka kişilerin, belki sizin hani rutinlerinde reaction çekmek de güzel olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir şey yapalım? Siz bana işte rutinlerinizi atarsınız, cilt tipinizi atarsınız, ürünlere bakarız beraber. Belki öyle bir formatta düşünebiliriz, bilmiyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.